Zaman zaman Ukrayna konuşuyoruz. Zaman zaman farklı konulara değinmeye çalışıyoruz. Bugün biraz daha bizi ilgilendiren ve sahada neler olduğunu konuşmayı istiyorum arkadaşlar. Biraz da konulara gireceğim. Konunun içeriği özellikle Ukrayna'ya üzerinden Türkiye'ye bazı yönlendirecek olan tehditler var. O tehditlerin neler olduğunu söylemeye çalışacağım. Bu S-400 bunlardan bir tanesi. Bir de sahada gördüğümüz ve sizin de sıklıkla bana da sorduğunuz, birçok kişiye sorduğunuz da bildiğim bir konu. Tanklar modern savaşın artık bir unsuru olmaktan çıkıyor mu? Yani Altay tankına bu kadar büyük bir yatırım yapmaya gerek var mı gibi sorularınız var. Bunları sıklıkla duyar gibiyim. Bu kaynak başka yere aktarılabilir mi? İşte daha gelişmiş SİHA'lar, insansız savaş uçakları, modern mühimmatlar yapılabilir mi? Veya milli muharip uçak için ayrılabilir mi diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet, bunları biraz tartışalım. Öncelikle şöyle aklınıza muhtemelen geliyordur. Yani ya yani tankların bu kadar akıllı mühimmatlar karşısında veya tank savar silahları karşısında bu kadar korumasız olduğu gerçeği nasıl bir gerçektir? Yani buradan nasıl çıkılacak? Yani tanklar resmen savaşın içinde en fazla vurulan hedef haline geldi. Koruma, zırh kalınlığı veya işte savaştaki gücü olarak bakıldığında neredeyse hiçbir etkisi yokmuş gibi gözüküyor. Yani birçok kişi böyle algılıyor ve böyle sürdürüyor. Gerçekten öyle mi? Yani ilk defa tank savar mühimmatların, gelişmiş tank savar mühimmatların bu kadar devreye girmesiyle beraber mi bu kadar çok vuruluyor? Yoksa geçmişte de bunun örneği olan birçok savaşta bu manzaralarla karşılaşıyor muyum? Evet arkadaşlar, geçmişte de o zamanki tank zırhı kalınlığına göre, o zamanki tank savar mühimmatları, o zamanki işte tankların hızına göre daha az gelişmiş tank savar silahı, hatta uçak savar silahları bile tank savar silahı olarak kullanabiliyordu. O nedenle geçmişte de çok vuruluyordu. Yani tank muharebeleri dediğinizde binlerce tankın vurulduğu böyle savaş meydanlarının görüntülerini görmüşsünüzdür muhtemelen. Böyle bir şey yok. Tankla da muharebe edebilir veya işte farklı versiyonlara görebilir. Bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Ya işte biz Körfez Savaşı'nı seyrettik. Arkasından Irak'a müdahaleyi seyrettik. İşte o zaman bu kadar çok tankın vurulduğunu görmemiştik. Arkadaşlar ikisi de belki biraz şöyle abartılı olacak ama istisnai savaşlar. Yani karşınıza iki konvansiyonel güç olmasına rağmen güç dengesi olarak çok ezici bir güç dengesi. Hemen aklınıza şu gelecektir, ben eminim. Ama bir tarafta Rusya, bir tarafta Ukrayna var. Yani ikisi de birbirine güç dengesi çok farklı olan. Evet, ama bir teknik fark var. İkisi de Rus teknolojisi kullanıyor. Öbür tarafta daha gelişmiş teknolojiye rağmen 90'lı yıllara hapsolmuş olan bir teknolojiyle karşı karşıyaydık ve savaşmak istemeyen ve eğitimsiz bir orduyla daha eğitimli, daha profesyonel bir ordu arasındaki farktı. Böyle değerlendirirseniz işi biraz daha net olarak anlayabiliriz. Tanklar vurulmaz diye bir kavram yok arkadaşlar. Tanklar her savaşta vurulabilir. Yeter ki karşıdaki sistemin ne kadar kendisini koruyabildiği önemli. Zırh kalınlıkları ve işte hızları, algılama sistemleri, kullandıkları teknikler. Yani bazı ordular vardır ki tanklarını hiçbir zaman bu kadar önden göndermezler. Başka türlü sistemleri vardır. Meskun mahalle tankla girmezler. Yani piyade desteksiz bir tankın bu kadar ilerleyişini göremezsiniz. Veya hava üstünlüğü sağlanmadan sahada bu kadar göremezsiniz. Yani bir sürü şey var arkadaşlar. Yani söyleyebileceğim onlarca, size anlatabileceğim farklı yöntem var. Evet, yani
gördüğünüz sahnelerde vurulan onlarca Javelinlerle veya diğer tank savar silahlarıyla veya TB2'lerle vurulan tankları görüyorsunuz. Bu iki taraf için de geçerli. Rus tankları için de geçerli, Ukrayna tankları için de geçerli. Ne oluyor? Açıkçası şöyle söyleyeyim. Bunların yani bizde bile, hani bizde bile dediğim şundan dolayı söylüyorum. Yani biz tank üreten bir ülke değiliz sonuçta. Yıllarca en önemli tankları imal eden bir ülke bir tank savaşında kendisini koruyamıyor mu? Yani ilk herhalde hepinizin aklına gelecek sorulardan bir tanesi budur. Yani onlar bizim son zamanlarda M60T modeli, TM modele çevirirken kullandığımız Plat veya e, Akkor sistemlerini bunlara takamazlar mıydı? Yani onları kendilerinde yok mu? Ki Ukrayna ordusu bile bizim yaptığımız ilk model biliyorsunuz. Ukrayna'dan aldığımız Zaslon L diye tabir edilen ve onların lisansıyla ürettiğimiz bir modeldi. Bu Fırat Kalkan Harekatı'dan sonraki Afrin Harekatı'nda kullandığımız aktif savunma sistemine ihtiyacımız olduğunda ilk bulduğumuz çözümlerden bir tanesi buydu. Daha sonra Akkor Aselsan tarafından imal edildi. Peki yok mu bunların böyle sistemleri? Aslında var arkadaşlar. Yani Afganistan Savaşı sırasında çok ciddi anlamda tank kayıpları vermeye başladılar. Ruslar geliştiriyorlar. Yani Rusların da yani 1983 yılında T-55A'lara taktıkları Drozd diye tabir edilen bir koruma sistemi var arkadaşlar. Yani bu farklı bir sistem değil. Sonra 1993'te T-90'ları için yani soft kill diyebileceğimiz bir kızılötesi ve lazer ışınları bozucu sistem. Yani onlara karşı bir bozucu sistemi T-90'lara taktıkları bir sistem de var. Ve bunları sahada kullanıyorlar. Peki bu kadar ellerinde bu sistemler olmuş olmasına rağmen nasıl oluyor da vuruluyor sorusu aklına gelebilir. Bu tamamen şeyle ilgili. Yani evet aktif koruma sistemleri 360 derecelik bir koruma sağlayabiliyor. Ama bu taktığınız sistemin neyi koruduğuyla ilgili de bir şey. Yani siz lazer bozucu bir sistemle bir aktif koruma sisteminiz varsa örnek veriyorum ve kablo güdümlü bir füze atılıyorsa size yapacak hiçbir şeyiniz yok. Vurulursunuz. Veya işte Javelin gibi bir sistemle atılıyorsa çok nadirdir kurtulma ihtimaliniz. O zaman bir de şu var. Yani bu sistemler böyle yüzlerce atılan füzeye karşı üzerinde belli bir sayıda koruma sistemi içinde, aktif koruma sistemi içinde önleyici, karşı koyucu sistemleri var. Onlar bittiği andan itibaren açı çünkü farklı. Mesela işte Plus'da diyebileceğimiz her yöne birer tane füze var. Akkor biraz daha farklı. Akkor 360 dereceyi üzerindeki sistemle birkaç tane füze atabiliyor. Ama mesela bir açıdan 3 tane füze atılırsa, 2 tane füze atılırsa yapacak hiçbir şeyiniz yok. Bu anlamda değerlendirin diyorum. Yoksa Rusların elinde aktif koruma sistemi yok demek mümkün değil. Hatta şöyle söyleyelim. Ukraynalılar kendi tanklarına bu sistemleri takmışlar. Onların tankları da aynı şekilde vurulabiliyor. Bu şunu mu getirecek o zaman arkadaşlar? Yani aktif koruma sistemini taksak bile aslında koruma sağlamıyor. Bunu şöyle bir değerlendirsek daha doğru olur. Bir verimlilik hikayesiyle değerlendirmek. Yani bir tankın muharebe sahasında size katmış olduğu değerle kaybı sonucunda oluşacak olan değere bakarak mı koymak lazım? Yani bu zaman zaman şöyle değerlendiriliyor çünkü. İşte TB2 düştü. Örnek veriyorum. Akıncı diyorum. TB2 Bayraktar düştü. Tamam peki TB2'nin maliyeti ne kadar? Örnek veriyorum. Yani böyle bir rakam yok da 10 milyon dolar tanesi.
Bu rakamı gerçekten afaki söylüyorum. Ee, peki o ana kadar 100 milyon dolarlık hasar verdiyse görevini kat ve kat yapmış demektir. Korkutucu etkisi ve diğerlerine